Libya'nın başında yeniden bir Kaddafi olur muydu? Bu soru Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından beri ülkenin parçalı siyasi haritasında bir hayalet gibi dolaşıyordu. Kimileri için babasının istikrar dolu günlerine dönüşün altın biletiydi. Onlara göre Kaddafi soyadı son 15 yıldır süren kabile savaşlarını, milis terörünü ve ekonomik çöküşü bitirebilecek yegane sihirli değnekti. Kimileri içinse ülkeyi daha da haraba sürükleyecek tekrar hortlamış bir kabustu. Mevcut güç odakları yani savaş baronları ve yeni siyasi elitler içinse pastayı bölüşmelerine engel olacak, kurdukları düzeni temelinden sarsacak tehdidin adıydı. Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam. Son 15 yıldır Libya'nın o bitmek bilmeyen kaosunda ölümün kıyısından en az 2 kez dönmeyi başarmıştı. Ancak 3 Şubat'ta bir gölge gibi yaşadığı Libya'nın kuzeybatısındaki Tunus'a yakın Zintan'da yolun sonuna geldi. Gerçekleşen bu suikast sadece Kaddafi'nin oğlunun fiziksel varlığını silmekle kalmadı. Bu kurşunlar aslında başka bir şey daha vurdu. İkiye bölünmüş, savrulmuş ülkede o eski birlik günleri geri gelir mi diyenlerin, geçmişe özlem duyanların beslediği o son umudu da toprağa gömdü. Babasının son anlarını merak eden takipçilerimiz 3 boyutlu modellemeyle anlattığımız videoyu izleyebilirler. Oğlunun hayatta kalma serüveni Libya İç Savaşı'nın en kritik kırılma anlarına tanıklık etmişti. Ölümle ilk sıcak teması kardeşleri Seyful Arap ve Hamis'in NATO bombalarıyla can verdiği 2011 yılındaydı. Babasının düştüğü o kaosta son kale Beni Velid'den ağır yaralı bir elle kaçmayı başarmıştı. İkinci büyük sınavı ise Nijer sınırına doğru kaçarken Zintanlı milislerce yakalanmasıyla başladı. Herkes onun idam edilmesini beklerken rakip güçlere karşı kullanılabilecek stratejik bir koz olarak görüldü. Bu sayede idam sehpasından döndü. 2017 yılında ise özgürlüğüne kavuştu. Ancak yıllardır onu koruyan o kalkan geçtiğimiz gece tuzla buz oldu. Seyfülislam konutuna düzenlenen baskın sonucu suikastla öldürüldü. Şimdi cenazesi kendi kabilesinin gözetiminde memleketi olan Sirte'ye götürülmeyi bekliyor. احنا جينا هنا من اجل ان نرافق حبيبنا وغالينا وابن قائدنا والذي كنا نرى فيه الامل والمستقبل والحياه والكرامه والانفه والشموخ لنزفه الى قبره. لا لسنا مكسورين ولسنا خانعين ولسنا خاضعين. هذا ان كان سيزيدنا شيء فسيزيدنا اصرار على تحرير ليبيا. Hikayesi ve ölümü aslında 15 yıldır istikrar arayan ülkenin çelişkilerle dolu yakın tarihinin bir özetini sunuyor. O sadece devrik bir liderin oğlu olmaktan çok öte bir anlam taşıyordu. Babasının mirasına sadık kalan Yeşil Hareket tabanı için rejimi geri getirecek bir lider, ailesinin geçmişini hatırlayamayacak kadar genç olanlar içinse mevcut ekonomik yıkımdan ve milis kaosundan tek çıkış yoluydu. Ancak Zintan'da infaz edilmesi onun üzerinden kurulan kurtarıcı hayalini tamamen bitirdi. Bu suikast, Libya'nın geçmişe yüzünü Kaddafi'ye dönerek birleşebileceği senaryosunu çöpe attı. Çöl rüzgarı izleri örtmeden biz olay mahallindeki gerçekleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu infazın şifrelerini ve Libya'nın yeni haritasını GZT farkıyla okumak için abone olun. Çünkü anlatacaklarımız sıradan bir ölüm haberi değil. Suikastın detaylarına baktığımızda karşımıza amatör bir iş değil, tam tersine profesyonel bir tim çıkıyor. Salı günü başkent Trablus'un 136 kilometre güneybatısında bulunan Zintan'ın güneyindeki El Hamada bölgesinde evine sızan 4 maskeli adam arkalarında çok net izler bıraktı. İlk iş olarak güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıkları ortaya çıktı. Ardından çıkan çatışmada doğrudan hedefe yönelerek Kaddafi'nin 53 yaşındaki oğlunu öldürdüler. Söylenenlere göre yanında sadece bir koruma vardı. Bütün bu detaylar olayın sıradan bir yerel çatışma olmadığını, en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış, soğukkanlı bir infaz olduğunu gösteriyor. Destekçileri onun teslim olmayıp son ana kadar çatışarak hayatını kaybettiğini savunuyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Kameraların o saniyede kör edilmesi, anlık konumun nokta atışı bulunması ve o kalın koruma duvarının tereyağından kıl çeker gibi aşılması. Bunlar yerel kabilelerin veya milislerin boyunu çok aşan işler. Bu detaylar bize şunu söylüyor. İşin arkasında kesinlikle yabancı bir istihbarat servisi veya en azından onların verdiği teknik destek var. Fakat işin arkasında kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Trablus'ta konuştuğu 444. Tugay, suikasta karıştıkları iddialarını reddediyor. Saldırganların kimliği ve amaçları üzerindeki bu derin sessizlik aslında bize çok şey anlatıyor. Normalde Libya'da bir mermi patlasa 10 farklı grup biz yaptık diye sıraya girer.
Milisler güç gösterisi sever, kabileler intikamını ilan eder. Ama bu olayda Libya'nın o alışık olduğumuz gürültülü kaosunun aksine ölümcül bir profesyonellik ve garip bir sessizlik var. Saldırının yapılış şekli de Libya'da ipleri elinde tutanların kendi koltuklarını korumak için nelere göze alabildiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu olayı asıl ilginç kılansa o zamanlama detayı. Takvime baktığımızda ibreler Paris'i gösteriyor. Suikastın Paris'te çok kritik bir zirveden sadece 48 saat sonra yaşanması, dikkatli gözler için basit bir tesadüften fazlası. O masada Hafter'in oğlu Saddam'la Başbakan Dibeybe'nin yeğeni İbrahim, Amerika gözetiminde bir araya gelmişti. Kapalı kapılar ardında tam olarak ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama sağdaki yansımalar iki büyük güç odağı arasında yeni bir denge arayışına işaret ediyor. Çünkü artık Hafter tarafı daha fazla zımni olarak kabul görüyor devletler tarafından. Libya'nın mevcut siyasi şeması zaten bıçakla kesilmiş gibi tam ortadan ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta doğu, diğer tarafta batı bloğu var. Sistem bu iki kutup arasındaki hassas denge üzerinde zorlukla duruyor. İşin gerçeği şu ki bu kırılgan yapı üçüncü ve güçlü bir alternatifi taşıyacak kapasiteye sahip değil. Masadaki pasta zaten ikiye bölünmüşken kimse üçüncü bir ortağa yer açmak istemiyor. İşte Seyfülislam tam da bu noktada devreye giriyordu. Potansiyeli ve tabanıyla kurulmak istenen bu olası ikili denklemde her iki taraf içinde yönetilmesi zor bir risk faktörüydü. Sağda karşılığı olan elle tutulur bir halk desteğine sahip yaşayan bir siyasi figürdü. Hem babasının dönemine sadık kalanlar hem de mevcut kaosun bitmesini isteyenler için bir çıkış kapısıydı. Ancak bu potansiyel onu sistemin işleyişini bozacak büyük bir risk haline getirdi. Çünkü iki kutuplu bir dünyada dengeyi bozabilecek kadar ağır bir üçüncü taşın tahtada kalmasına müsaade edilmedi. Seçimlere yönelik hazırlık içerisinde olduğu da konuşuluyordu. تم تحديده في هذا الوقت لأن لأجل هو باش يمروا الانتخابات نتاعهم يبوا يعزلوه على الانتخابات باش يمروا الانتخابات نتاعهم من المشهد السياسي بينعزلوه من المشهد السياسي دي يمروا انتخاباتهم هم كان هو العنصر الوحيد في هذا المجال هو قيدنا في هذا المجال. Zaten geçen yıllarda da benzer bir hamle yapmıştı. Son perdesi aslında 2021'de başladı. Yıllar sonra güneydeki Sebhe'de o geleneksel kıyafetlerle ortaya çıkıp ben de varım dediğinde sisteme karşı büyük bir meydan okudu. Babasının dönemindeki günlere duyulan özlemi arkasına alarak sandığı zorladı. Adaylık başvurusunda bulunduğunda bu hamle sadece kişisel bir hırs değil, parçalanmış Kaddafi tabanını Hafter ve Dibeybe'nin yörüngesinden çıkarıp bağımsız bir güç odağına dönüştürme girişimiydi. Hukuki engelleri aşmayı başarsa da onun varlığı mevcut güç dengeleri için o kadar büyük bir tehditti ki seçimler yapılamadı ve süreç tamamen çöktü. Dolayısıyla Paris'teki o görüşme trafiğinin hemen ardından suikastın yaşanması da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. El Cezire'yi konuşan Libya Yüksek Devlet Konseyi eski başkanı Halit El-Mişri'ye göre Seyfülislam'ın denklemden çıkması, Halife Hafter ve oğlu Saddam başta olmak üzere sağdaki diğer güçlü aktörlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kendisi 1972 yılında Trablus'ta İslam'ın kılıcı anlamına gelen isminin taşıdığı o sembolik ağırlıkla dünyaya geldi. Bab-ı Azeziye yerleşkesinde geçen çocukluğu, Bedevi geleneklerinin sadeliğiyle iktidar sahibi bir ailenin sunduğu imkanlar arasında şekillendi. Kardeşleri kamuoyunda daha çok sert güç kullanımı ve askeri rollerle tanınırken, Seyfülislam ailenin diplomatik ve entelektüel yüzü olarak kurgulandı. Onun stratejik vizyonunu belirleyen en kritik kırılma noktası 1986'da Amerika'nın Trablus'a düzenlediği ve aile konutunun doğrudan hedef alındığı hava saldırısıydı. Evlatlık kardeşi Hena'nın hayatını kaybettiği bu olay, Seyfülislam'da rejimin Batı'nın askeri gücü karşısındaki kırılganlığına dair somut bir farkındalık oluşturdu. Bu tecrübe, sonraki yıllarda Libya'nın nükleer silahlardan arınma sürecini yönetirken izleyeceği sert güç yerine diplomasi stratejisinin temelini oluşturdu. Trablus'ta aldığı mühendislik eğitimi ise olaylara yaklaşımını teknik bir zemine oturttu. Babasının Yeşil Kitap'taki kuralsız yönetim anlayışının aksine devlet yönetimine mimari bir proje gibi yaklaşarak yapısal çözümler üretmeyi ve kalıcı bir anayasa fikrini savundu. 2000'li yıllarda Viyana ve ardından Londra'da devam eden akademik süreci, kişisel bir eğitimden ziyade Libya'nın uluslararası imajını yenileme projesinin bir parçasıydı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın da teşvikiyle London School of Economics'te sivil toplumun küresel yönetimdeki rolü üzerine doktora yaptı.
Bir liderin oğlunun babasının yönetim tarzıyla çelişen yumuşak güç ve demokratik katılım kavramları üzerine tez yazması dikkat çekici bir tezat oluşturuyordu. Ancak dönemin batılı diplomatik çevreleri Libya'yı uluslararası sisteme entegre etme hedefi doğrultusunda bu çelişkiyi görmezden gelerek onu reform sürecinin meşru temsilcisi olarak kabul etti. Babasından sonra sistemin batıya dönük modern yüzü olması planlanmıştı. Amacı Libya'yı paria devlet statüsünden kurtarmaktı. Ancak hayatı boyunca iki zıt rolü aynı anda oynadı. Hem ülkeyi değiştirmeye çalışan bir yenilikçi hem de babasının rejimini en sert savunan muhafız. 2000'li yıllarda Yarının Libya'sı projesiyle ülkeyi dünyaya açan asıl mimar oydu. Bilmeyenler için hatırlatalım. 1988 yılında bir yolcu uçağı İskoçya üzerinde havada patlatılmış ve 270 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya bu saldırıdan Libya istihbaratını sorumlu tutmuş, Kaddafi rejimi yıllarca terörist devlet ilan edilerek ağır ambargolar altında ezilmişti. İşte Seyfülislam tam da burada devreye girdi. Babasının kilitlediği kapıyı o açtı. Ölenlerin ailelerine ödenecek milyar dolarlık tazminatları ve suçluların teslim edilme sürecini bizzat yönetti. Bu hamlesiyle Libya'nın üzerindeki o ağır terör damgasını sildirdi ve ülkesini yeniden dünya sahnesine döndürdü. Londra'da eğitim alması ve batılı elitlerle kurduğu dostluklar da ona bu süreçte büyük bir meşruiyet kalkanı sağladı. Fakat reform hevesiyle yaptığı bir hamle vardı ki bu kelimenin tam anlamıyla rejimin kendi ayağına sıkması demekti. Olay şuydu: Libya hapishanelerinde yıllarca Kaddafi'ye karşı savaşmış, Afganistan gibi cephelerde bulunmuş bazı cihat yanlısı gruplar özellikle Libya İslami Savaş Grubu üyeleri yatıyordu. Cezaevlerini ziyaret edip şiddeti reddettiğinize dair imza atın, tövbe edin, sizi serbest bırakayım dedi. Yüzlerce tecrübeli savaşçıyı affedip sokağa saldı. Ama yine de bu gruplara yönelik tutuklamalar ve baskı devam ediyordu. 2011'de silahlı çatışmalar patlak verdiğinde Seyfülislam'ın ıslah ettiğini sandığı o isimler ellerine silah alıp 2011'deki devrimin askeri omurgasını oluşturdular ve Kaddafi'yi yıkan son vuruşu yaptılar. Seyfülislam aslında kendi cellatlarını kendi elleriyle serbest bırakmıştı. O yıl her şeyi değiştirdi. Bir günde modern reformistten aranan savaş suçlusuna dönüştü. Zaten kendisi de 2011'de isyan bayrağı açıldığında o batılı dostlarının değil aşiretini ve ailesini seçti. O dönem "burada doğduk, burada ölürüz" yönünde bir açıklaması vardı. Sonu da öyle oldu. Kameralar karşısında parmağını sallayarak kan nehirleri akacak, ülkenin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmamız 40 yıl sürecek. Çünkü bugün herkes başkan, herkes emir olmak istiyor demişti. Hatta krizin en sıcak günlerinde rejimin iletişim kalkanı olarak sahneye çıktığında oklarını Türkiye'de çevirmekten çekinmedi. Uluslararası medyaya verdiği demeçlerde Ankara'nın Libya'daki kaosu yanlış okuduğunu ve terörist olarak nitelediği isyancılara alan açtığını savundu. Aynı yıl Trablus düştüğünde bir bedevi kılığında Nijer'e kaçmaya çalıştı ancak bir göçebe tarafından ihbar edildi. Babasının linç edilerek öldürülmesinden bir ay sonra Zintan milislerince yakalanmasıyla saray hayatı bitti, hücre günleri başladı. 2015'te gıyabında idam cezası alsa da 2017'deki genel afla ipten döndü. Artık o birilerinin cebinde tuttuğu siyasi bir kart oldu. Son olarak Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesi Libya'da büyük bir patlamaya ya da kaosa yol açar mı? Yüksek Devlet Konseyi eski başkanı Mişri böyle bir ihtimal görmüyor. Çünkü Seyfülislam'ın tabanının elinde sağdaki dengeyi değiştirecek bir kaba güç yani askeri kapasite bulunmuyor. Yayınladıkları mesajlar da intikamdan ziyade sükunet çağrısı yapıyor. Madame Masr adlı kaynağa göre Seyfülislam için yaşadığı Zintan son günlerde güvenli bir sığınak olmaktan çıkıp tehlikeli bir yere dönüşmüştü. Şehrin ileri gelenleri onun destekçilerine buraya gelmeyin diye sert uyarılarda bulunuyor, rakipleri ise açıkça tutuklanmasını istiyordu. Hayatını kaybetmeden önce aslında Libya'nın o sert siyasi ve askeri denkleminde dişleri sökülmüş, marjinal bir figüre dönüşmüştü. Hatta az önce söylediğim kaynağa göre durum o kadar aleyhine dönmüştü ki saldırı gecesi normalde yanından ayrılmayan korumaları bile evde yoktu. Rusya'nın yani Wagner'in de desteğini çekmesiyle tamamen savunmasız kaldı. Sağdaki güç terazisi ise çoktan iki ana kampa inmişti. Batı'da Başbakan Dibeybe ve doğuda dış destekli ağır silahlarla hükmeden General Hafter. Sonuç olarak Seyfülislam Kaddafi'nin ölümü Libya'nın geçmişiyle yüzleşme ihtimalini bir kez daha şiddetle bastırdı. Karizmatik liderini kaybeden ve başsız kalan Kaddafi nostaljisi bloğu artık rotalarından yoksun kalacak. Görünürde sığınacakları başka bir liman kalmadı.
Analistlerin ortak görüşü destekçilerinden oluşan Yeşil Hareket'in parçalanacağı yönünde. Kurumsal bir yapıdan ziyade tamamen lidere bağlı olan bu kitle, Hafter'in sahip olduğu gibi büyük bir uluslararası yatırıma sahip olmadığı için darmadağın olacak. Kimisi öfkeyle, kimisi çıkarla farklı yönlere savrulacak.